Zihninde sürekli konuşan bir ses var. Farkında mısın? Bazen seni eleştiriyor. Yine başaramayacaksın. Zaten herkes senden daha iyi. Ya işler ters giderse? Ve bazen o kadar otomatik konuşuyor ki artık fark etmez hale geliyorsun. O sesin kim olduğunu düşünüyorsun. Merak etme, o sen değilsin. O zihninin geçmiş kayıtları. Bugün bu videoda o sesi nasıl susturabileceğini, negatif düşünceyi nasıl fark edip dönüştürebileceğini adım adım konuşacağız. Ve sonunda zihnini yeniden eğitecek güçlü bir farkındalık pratiği yapacağız. Zihnimizde hiç durmayan bu negatif düşünceler nereden gelir? Öncelikle şunu bilmelisin ki negatif düşünceler senin düşmanın değil. Zihnin seni korumak için tehlike senaryoları üretir. Bu evrimsel bir mekanizmadır. Binlerce yıl önce insanlar ormanda yaşarken hayatta kalmak için her an ya tehlike olursa düşüncesiyle tetikteydi. Bugün aslan yok ama zihin hala aynı programla çalışıyor. Artık aslan var mı yerine ya patron bana kızarsa, ya sevilmezsem, ya başarısız olursam diye düşünüyoruz. Yani zihin tehlikeyi önlemek için negatif düşünceler üretiyor. Ama bu düşüncelere inandığın anda bedensel olarak da kortizol, adrenalin gibi stres hormonları devreye giriyor. Böylece tehlike yokken bile tehlike varmış gibi yaşamaya başlıyorsun. Bu negatif düşünce döngüsü nasıl işler? Zihin bir düşünce üretir. Ben yeterince iyi değilim. Bu düşünce bir duygu yaratır. Özgüvensizlik, değersizlik, korku gibi. Bu duygu da yeni düşünceler üretir. Zaten kimse beni ciddiye almıyor. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. İşte böylece bir döngü başlar. Önce düşünce, sonra duygu, sonra benzer bir yeni düşünce ve sonra aynı duygu. Ve farkında olmadan zihninin içinde kendi enerjini tüketen bir hikayenin başrolü olursun. Peki bu döngüyü nasıl kırarız? Bunun için 3 adım var. Fark et, durdur ve yeniden yaz. Şimdi bu 3 adımı detaylı bir şekilde inceleyelim. Birinci adım. Fark et. Zihnini gözlemlemeye başla. Zihnini değiştirmeden önce onu fark etmen gerekir. Bir düşünce geldiğinde hemen inanmak yerine durup kendine sor. Bu düşünce bana mı ait? Yoksa geçmişten gelen bir program mı? Örneğin ben başarısızım düşüncesi geldiğinde şunları sor kendine. Nereden öğrendin bunu? Belki bir öğretmenden, belki bir ebeveynden, belki bir başarısızlık anından. Ama unutma ki zihin tekrarladığı her şeyi gerçek zanneder. Bu yüzden düşünceyi yakala, fark et ve gözlemle. Meditasyon bu noktada en güçlü araçtır. Çünkü meditasyon zihninin içinden çıkıp onu dışarıdan izlemeyi öğretir. Tıpkı bir film izler gibi olaya dışarıdan bakmanı sağlar. Meditasyon sırasında artık düşüncenle özdeş değilsindir. Sadece izlersin ve böylece düşünce gücünü kaybeder. İkinci adım, durdur ve zihnini yeniden yönlendir. Fark ettiğin anda düşünceyi durdurabilirsin. Bu durdurma eylemi bastırmak değildir. Düşünceyi bastırmak onu daha da büyütür. Ama yönünü değiştirmek enerjisini keser. Mesela zihnin diyor ki, bunu başaramayacağım. O anda derin bir nefes al ve içinden şunu söyle. Dur, bu sadece eski bir kayıt ve ardından yönü değiştir. Ben her gün daha iyi oluyorum. Her şey benim için en doğru zamanda gerçekleşiyor. Yani bu ikinci adımda olumlamalar devreye giriyor. Eski düşünce kalıplarını durdurup yerine yeni kalıplar yerleştirmek.
Düşünceler birer tohum gibidir. Ne ekersen onu büyütürsün. Negatif düşünceyi durdurup yerine olumlu bir cümle koyduğunda beyin yeni sinir yolları yani sinapslar oluşturur. Ve yeterince tekrarladığında bu yeni sinapslar artık daha güçlü hale gelir ve eski kayıtların yavaş yavaş silinmeye başlar. Buna nöroplastisite denir. Üçüncü adım. Yeniden yaz ve bilinçaltını eğit. Bilinçaltın tekrarlar yaparak programlanır. Bir düşünceyi ne kadar çok söylersen bilinçaltın onu o kadar doğru kabul eder. O yüzden ben değersizim düşüncesini yıllarca tekrarladıysan artık bir alışkanlık haline gelmiştir. Ama iyi haber şu, yeni bir düşünceyi yeterince tekrarlarsan yeni bir gerçeklik oluşturabilirsin. Her gün 5 dakika ayır. Aynanın karşısına geç. Gözlerinin içine bak ve yüksek sesle söyle. Ben değerliyim. Ben yeterliyim. Ben sevgiyle doluyum gibi olumlamaları tekrar et. Başta garip hissedebilirsin, itiraf ediyorum. Bu bana da bir zamanlar öyle geliyordu. Ama zamanla beynin bu cümleleri tanımaya başlar ve bir gün fark edersin ki artık otomatik olarak kendini daha güçlü hissediyorsun. Duyguların gücü adına hemen enerjini değiştir. Düşünceler duyguları yaratır ama duygular da düşünceleri güçlendirir. Bu yüzden düşünceleri dönüştürmenin en kısa yolu duygunu değiştirmektir. İyi de bunu nasıl yapacaksın? Merak etme, şimdi sana nasıl yapacağını anlatacağım. Gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve kalbine odaklan. Şu anda hayatında şükredebileceğin bir şeyi düşün. Bu sabah yeni bir güne uyanmak, birinin sana gülümsemesi, içtiğin kahvenin güzel kokusu ya da hala nefes alıyor olman. Şükret. Şükür enerjisi zihni yeniden hizalar. Çünkü şükür duygusu eksiklik frekansından bolluk frekansına geçmektir. Zihin aynı anda hem şükredip hem korkamaz. O yüzden ne zaman negatif düşünceler yükselse hemen sor. Şu an ne için şükredebilirim? Bir diğer adım. Yeni kimliğini seç. Düşüncelerini değiştirmek aslında kim olduğunu yeniden seçmektir. Eğer yıllardır kaygılı bir insanım diyorsan artık bu kimliği bırakma zamanı. Çünkü bu sadece bir hikaye. Yeni bir kimlik seçebilirsin. Ben huzurlu bir insanım. Ben her gün zihnimi yeniden programlıyorum. Elime attığım her işi başarıyla sonuçlandırırım gibi yeni kimliğini ifade eden olumlamalar yap. Her sabah uyandığında şunu hatırla. Bugün geçmişimin tekrarı olmak zorunda değilim. Bugün yeni bir ben yaratıyorum. Bu cümleler basit görünür ama bilinçaltında devrim yaratır. Şimdi küçük bir farkındalık egzersizi yapalım. Mümkünse gözlerini kapat. Derin bir nefes al. Zihnine gelen düşünceye izin ver. İşte zihninde bir düşünce belirdi. Belki bir endişe, belki bir eleştiri, belki bir korku. Şimdi sadece ona bak. Onu bastırmaya çalışma. Onunla kavga etme. Sadece gözlemle. Fark et. Düşünce geliyor ve gidiyor. Tıpkı gökyüzünde ilerleyen bir bulut gibi ya da bir uçan balonun yükselerek ve giderek küçülerek gözden kaybolması gibi. Sen düşünce değilsin. Sen düşünceyi fark eden bilinçsin. Derin bir nefes al ve içinden yavaşça söyle. Ben düşüncelerim değilim. Ben farkındalığım.
Bu basit cümleler zihninin enerjisini tamamen değiştirir. Unutma, gerçek gücün zihninde. Negatif düşünceler seni tanımlamaz. Onlar sadece geçmişteki bir versiyonundan yankılardır. Sen artık farkında olan, gözlemleyen, seçen bir varlıksın. Zihninin efendisi sensin ve her farkındalık anında eski programlar biraz daha çözülür. Yerini yeni bir enerjiye bırakır. Öğrenmen gereken şey zihnini susturmak değil, onunla işbirliği yapmaktır. Çünkü zihin bir düşman değil. Sadece doğru yönlendirilmek isteyen güçlü bir mıknatıstır. Doğru yönlendirdiğinde seni en yüksek potansiyeline taşır ve hayallerini hayatına çekmeni sağlar. Artık negatif düşünceler geldiğinde de ki, teşekkür ederim zihnim ama ben artık farklı bir frekanstayım ve yoluna devam et. Çünkü sen geçmişin bir yansıması değil, geleceğinin bilinçli bir yaratıcısısın.